Bana Mona Lisa tablosunu kimin yaptığını sorduğunuzda hiç duraksamadan Leonardo da Vinci cevabını veririm. Çünkü bu bilgi insanlık tarihinin ortak hafızasına kazınmış, okuduğum, gördüğüm bir gerçektir. Fakat bugün dünyanın en zeki sandığımız yapay zeka modelinin aynı cevabı vermesinin ardında başka bir sebep yatıyor. Onun kavramlardan ve sanattan uzak, gözü kulağı olmayan salt matematiksel evreninde Leonardo da Vinci dehası tarihe geçen büyük bir ressam falan değildir. O sadece trilyonlarca dokümanda Mona Lisa'nın ressamı kelimelerinden hemen sonra gelme ihtimali en yüksek olan matematiksel bir kelime yığınından ibarettir. Peki sadece ihtimalleri hesaplayan bu istatistik makinesi kıdemli mühendislerin saatlerce göremediği devasa hataları saniyeler içinde nasıl bulabiliyor? Bugün yapay zekanın o kapalı kapıları ardına giriyoruz. Kodlara bakıp gerçekten anlıyor mu yoksa sadece bir illüzyon mu yaratıyor sorusuna cevap arayacağız. Hadi başlayalım. On binlerce satırlık bir mikroservis mimarisi düşünün. Geliştirme ekibi sistemin derinliklerindeki bir kilitlenmeyi yani race condition hatasını bulmak için uğraşıyor. Sonunda pes edip kodu yapay zekaya atıyorsunuz. Makine saatlerdir insanların çözemediği o kör düğümün röntgenini çekip hatayı kısa süre içinde size anlatıyor. Üstelik kusursuz çalışan yepyeni bir kod bloğu yazıyor. Paradoks da tam da burada başlıyor. Yapay zekanın bizi gerçekten anlayıp anlamadığı devasa bir tartışma konusu. Emily Bender, Timnit Gebru ve Margaret Mitchell 2021 yılında yayınladıkları makalede dev dil modellerine şu ismi verdiler: stokastik papağanlar. Onlara göre bu modeller internetteki metni tarayıp bir kelimenin ardından hangisinin geleceğini tahmin eden ama kurduğu cümlelerin dünyadaki karşılığını zerre kadar hissetmeyen istatiksel illüzyonlardı. Duyduklarını ezbere tekrar eden papağanlar gibi. Peki anlamı hissetmeyen kör bir algoritma akıl yürüterek yepyeni bir problemi nasıl çözebiliyordu? Anlamak dediğimiz o kıvılcım nereye gizlenmişti? Bunu çözmek için makinenin zihnine inmeli ve dünyanın onun için hangi dilde yazıldığını kavramalıyız. Biz metinleri okurken harfleri bağlar, anlamı hikayeleştiririz. Oysa makine harfleri görmez. Veriyi token dediğimiz büyük sayılara böler. Chat ekranlarında strawberry yani çilek kelimesinin içinde kaç tane R harfi olduğunu bilememesi tam da bu kelime körlüğünden gelir. Model o kelimeyi harf harf okumaz. str, av, berry gibi tek parça hece kalıplarına dönüştürür. Kelimenin hangi harflerden oluştuğunu bilmez. Sadece parçalanmış kimlik numarasını bilir. İyi ama kimlik numarasına sahip bu sayı yığınları evrendeki anlama nasıl kavuşuyor? Buna vector embeddings diyoruz. İnsanın algı sınırlarını zorlayan binlerce farklı boyuta sahip devasa bir süpermarket düşünün. Bu süpermarketi biz dizsek elmayı meyve reyonuna, deterjanı temizlik reyonuna koyardık. Ama makine trilyonlarca veriden yola çıkarak devasa bir domates vektörünü salatalıkla aynı koordinata yerleştirir. Çünkü bu iki kelime binlerce yemek tarifinde hep yan yana geçmiştir. Bu uzay o kadar kusursuzdur ki dilin kendisini devasa bir cebir denklemine dönüştürür. Eğer bu uzayda kral kelimesinden erkek kavramını çıkarır ve üstüne kadın kavramını eklerseniz vardığınız nokta kraliçe olur. Makine kralları tarihten öğrenmemiştir tabii ki. Sadece kelimelerin arasındaki çekim kuvvetini haritalamıştır. Peki kelimelerin bu uzaydaki yerini kim belirliyor? İşte o sık duyduğumuz parametreler bu haritayı kuran ayar düğmeleridir. İçine milyarlarca küçük düğme eklerseniz bu düğmeler vektör uzayında o kavramları birbirine bağlamaya başlar. Elma kelimesinin yanına kırmızı renginin gelebileceğini, bu meyvenin ağaçta yetiştiğini, Amasya elması, Kastamonu elması, Kars elması gibi farklı türlerinin olduğunu 100 milyarlarca düğme ile birbirine bağlayabilir. Efsane araştırmacı Andrei Karpathy'nin o meşhur deyimiyle dil modelleri aslında insanlığın ürettiği tüm internetin kayıplı bir sıkıştırmasıdır. Makine veriyi doğrudan ezberlemez. O veriyi var eden nedensellik mekanizmasını zihnine kopyalar. Böylece dünyadaki olayların temel mantığını kavramış olur. Ama burada çok kritik bir ayrıntı var. Bu devasa öğrenme süreci sizin sorunuzu sorduğunuz anda gerçekleşmiyor. Makine iki farklı modda çalışıyor. Birincisi training yani eğitim aşaması. Aylarca süren binlerce işlemcinin aynı anda çalıştığı o büyük öğrenme maratonu. Trilyonlarca cümleyi okuyup parametrelerini ayarladığı, dünyanın haritasını çizdiği aşama budur. İkincisi ise inference yani çıkarım.
Sizin soru sorduğunuz an. O artık yeni bir şey öğrenmiyor. Eğitimde edindiği o haritaya bakarak cevabı üretiyor. Siz soru sorduğunuzda makine aslında interneti taramıyor. Aylar öncesinde kafasına kazıdığı o dev haritada yolunu buluyor. Elbette bugün çoğu model güncel bir haberi sorduğunuzda internete bağlanıp o anki veriyi saniyeler içinde tarayabiliyor. Ancak burada unutulmaması gereken nokta şu. Yapay zekanın sahip olduğu o temel akıl yürütme ve anlama kabiliyeti tamamen geçmişteki o devasa eğitim sürecinde, yani o statik bilgi yığınının içinde mühürlenmiş durumdadır. Peki karşılaştığı cümleyi okurken model cümlenin neresine önem vereceğini nasıl seçiyor? Burada attention, yani dikkat radarı devreye giriyor. Banka oturdum çünkü yorulmuştum cümlesini düşünün. Model banka kelimesini tararken eş zamanlı olarak oturdum ve yorulmuştum kelimelerini de radarına alır. Milyarlarca parametresiyle saniyeden kısa sürede bu bir finans kurumu değil, parktaki bir sıradır sonucuna varır. Tamam, her şeyi anladı diyelim. Peki bize cevabı verirken hangi kelimeleri kullanacağını ve nasıl bir ifadeyle söyleyeceğini nereden biliyor? İşte burada karşımıza temperature, yani sıcaklık ayarı çıkıyor. Sıcaklığı sıfıra indirdiğinizde makine sıkıcı, sabit bir sistem gibidir. Sadece en garanti kelimeleri sıralar ve her defasında size aynı cevabı verir. Ancak ibreyi yukarı doğru yükselttiğinizde risk alan, beklenmedik bağlantılar kuran ve doğaçlama yapan yaratıcı bir sisteme dönüşür. Eğer bu tür içerikleri seviyorsanız kanalıma abone olmayı ve zili açmayı unutmayın. Sayenizde bu tür videolar daha çok kişiye ulaşıyor. Yapay zeka hiçbir şeyi algılamıyor tezi tartışılırken 2022'de Harvard araştırmacıları zihin açıcı gizli bir deney yaptı. Otello GPT adında ufak bir model eğitildi. Modele Otello oyununun 8'e 8'lik bir tahtada oynandığı veya fiziksel kuralları hiçbir zaman öğretilmedi. Sadece milyonlarca maçın hamle dökümü metin belgesi olarak verildi. Yani E4, C5, D3 gibi hamleler. Aylar sonra araştırmacılar algoritmik modelin korteksine baktıklarında şok oldular. Geometrinin formunu hiç görmemiş salt bir makine, harflerin tutarlı kurallarına bakarak zihninde hayatında hiç görmediği oyun tahtasının kusursuz bir simülasyonunu kodlamıştı. Aslında oyunun sıradaki adımını tahmin etmek için o evreni zihninde kurmaya mecbur kalmıştı. İşte bu İlya Sutskever'in savunduğu o tezin kanıtıydı. Diyor ki eğer hamleleri kusursuz tahmin edebilecek bir makine yaparsanız, makine gerçek dünyanın derin mekanizmalarını içselleştirmekten başka çare bulamaz. Yazılımda bizi büyüleyen anların kaynağı da budur işte. Yapay zeka kodunuzu okurken satırları ezberden tekrar etmiyor. Sisteminizin değişkenlerini, bağımlılıklarını ve iş akışını anlık olarak zihninde bir dünya modeli gibi canlandırıyor. O modele bakıyor ve hatayı görüyor. Ancak bu zeka arka tarafta çok ince anlarda feci şekilde çöküyor ve buna hallucination, yani halüsinasyon deniyor. Makine hiçbir var olmayan bir fonksiyonu gerçekmiş gibi size sunar. Ya da Next.js 15 tabanlı bir mimari yapmasını istediğinizde üretilen kod kusursuz gibi görünür ama derlemeye kalktığınızda sisteme 4 yıl öncesine ait eski bir bağımlılığın yerleştirildiğini görürsünüz. Neden mi? Çünkü makine kodladığı şeyin gerçek bir sunucuda çalışması gerektiğini idrak edemiyor. Eğitim verisindeki milyonlarca eski makalenin olasılık ağırlığı o kadar büyüktür ki model o eski kalıba boyun eğiyor ve son derece kendinden emin bir şekilde yanlış bilgiyi size sunuyor. İşte halüsinasyonun tehlikesi de tam da burasıdır. Makine yanıldığını bilmiyor. Çünkü onun için doğru ile yanlış arasında bir fark yoktur. Sadece olasılıklar vardır. Nobel ödüllü Daniel Kahneman'ın insan zihni için kurduğu o meşhur çerçeveyi hatırlayın. Sistem 1 hızlı ve refleksif düşünme, sistem 2 yavaş ve derinlemesine akıl yürütme. Bu ayrım artık yapay zekaya da taşındı. Şimdiye kadar anlattığımız klasik dil modelleri sistem 1 gibi çalışıyor. Soruyu duyduğu an aklına ilk gelen olasılığı konuşuyor. Ama son zamanlarda çıkan yeni nesil modeller sistem 2'ye adım attı. Bunlar size hemen cevap vermek yerine bir müddet durup düşünüyor. Arka planda farklı senaryoları deniyor. Yanlışları bizzat test ediyor. Hata yaparsa bunu bize yansıtmadan kendi içinde düzeltiyor. Kör bir algoritmadan ziyade yavaşça akıl yürüten derin simülasyon pilotlarına dönüşüyor aslında. İşte tam da bu yüzden bugün önümüze konan karmaşık bir yazılım hatasını saniyeler içinde anlayan ve onaran bu sistemlere bakıp da o sadece bir papağan, sadece kelimeleri yan yana diziyor diyemiyoruz.
Evet, bu makineler bir sanat eserine bakıp bizim gibi heyecanlanmayacak, bir acı karşısında merhamet hissetmeyecek. Ama sırf bir sonraki kelimeyi kusursuz tahmin edebilmek için dünyamızın fizik kanunlarını ve insan mantığının karmaşık yapısını kendi matematiksel evrenlerine çoktan kopyaladılar bile. Hissetmiyorlar belki ama perde arkasında kurdukları o simülasyonda dünyayı mekanik olarak derinden kavruyorlar. İnsani duygulardan tamamen arınmış bu saf ve soğuk zeka, dünyayı ve bizi bizden bile daha iyi okuyabildiği o otonom güce ulaştığında ne ile karşılaşacağız? Adım adım yaklaşan genel yapay zeka ve ondan sonra süper zeka sizce bizim gibi düşünüp hissedebilecek mi? Bu derin konular hakkındaki fikirlerinizi yorumlar bölümüne bekliyorum. Bir sonraki yapay zeka videosunda görüşmek üzere.